Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok kolay, çok şık bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipim şöyle bebe yünü kullanacağım. Şu şekilde göstereyim. Tığ olarak da 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet, zincir çekerek başlayacağım. Zincirimin üzerine kuracağım. Çok sıkı çekmiyorum arkadaşlar. Bu model özellikle bebek battaniyesinde çok güzel oluyor. O tarz örgülerde mümkün oldukça bol örelim ki örgümüz yumuşacık olsun. Ben burada yine kısa bir anlatım yapacağım. Video sonunda sizlerle modelin ilerlemiş halini paylaşacağım. Evet, benim için bu kadar yeterli. Şimdi tığ ipimi aldım. Buradan 1, 2, 3, 4. zincirimin içine tığımı geçirdim. Ve ikili bir trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Tekrar tığ ipimi alıyorum. Aynı yerden 2, tekrar tığ ipimi aldım. Aynı boşluktan bakın şu şekilde 3 tane ikili trabzan yaptım. Baştaki zincirimle birlikte 4 oluyor. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir atladım. 4. zincirimden tığımı geçiriyorum. Buraya bir sık iğne yaptım bu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığ ipimi alıyorum. Bakın sık iğne yaptığım boşluğumun içinden aynı yerden 1, 2 ve 3 tane trabzan yaptım bu şekilde. Şimdi yine 1, 2, 3, 4. zincirime tığımı geçirdim ve sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir, tığ ipimi aldım. Ve yine burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2, 3. Bakın bu şekilde. Şimdi tığ ipimi almadan 1, 2, 3, 4. zincirimden tığımı geçirdim. Ve buraya sabitledim bu şekilde. 1, 2, 3 zincir, tığ ipimi aldım. Aynı boşluğa 3 tane trabzan. Taban kısmı bu şekilde oluşacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Dördüncüye geldim. Sık iğne ile sabitledim. Bakın şöyle bir görüntüm oluşacak. Ben şimdi hemen burayı sıramın sonuna kadar tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım aynı şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. Dördüncüye yine sık iğne ile tamamladım. Benim için bu kadar yeterli anlatım için. Şimdi bu modelimizin bir diğer özelliği de kenar oyası yapmıyorum ayrıca. Modelimi örerken kenar oyasını da yapmış oluyorum. Şu kısmı şöyle ters çeviriyorum. Bakın burası benim kenar kısmım olacak. Modelimi şöyle çevirdim. Bakın şu şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi şuradaki zincirlerimi atladım. Bakın şu zincirlerin bir önceki şunu atlıyorum. Şuradan tığımı geçirdim arkadaşlar. Sık iğne ile buraya sabitledim. İpimi de buraya geçirmiş oldum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığ ipimi alıyorum. Bakın aynı boşluğun içinden. Tekrar buraya da 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın bu şekilde. Şimdi bir sonraki zincirimin içine tığımı geçirdim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığ ipimi alıyorum. Aynı boşluğun içinden 1, 2, 3 tane zincir çektim tekrar. Bakın şimdi bir sonraki zincirime geçip sık iğne ile sabitledim. Şöyle. Burada yine 3 zincir, 3 trabzan.
Bu sıram da bu şekilde ilerleyecek. Evet, bakın sıramı tamamladım şu şekilde. En son şurada bir zincir boşluğum kaldı. Yine buradan sık iğne ile sabitledim. Burada artık geri döneceğim. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Tığma ipimi aldım. Bakın bu sık iğne ile sabitlediğim yerden tığımı geçirdim. Buraya 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Modelimin püf noktası burada arkadaşlar. Bakın şurada zincirim var. Zincirimin hemen yanındaki trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. Şu şekilde buraya bir tane sık iğne yaptım. Sabitledim bu kısmı. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Şimdi bu zincirimi içinden tığımı geçiriyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen şuradan bakın. Bir sonraki modelimin zincirinin hemen yanındaki trabzanın arkasından tığımı geçirdim. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Tığma ipimi alıyorum. Ve yine zincirimin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde modelim oluşmaya başladı. Şimdi yine zincirimin hemen yanındaki trabzanı bakın şuradan tığımı geçirdim. Ve buraya yine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi alıp bakın zincirim arkada kalıyor. Zincirimin içinden 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde bu sıramda böyle ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi hemen bu sırayı da sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sona kadar ilerledim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Burada yine 3 zincir 3 trabzan yaptım. Bakın şurada zincirlerimle bir sık iğne yapmıştım. Hemen onun içine tekrar sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve burada modelimi çeviriyorum. Şimdi tığma ipimi aldım. Yine bu sık iğnenin içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 3. Şimdi burada ne yapıyorum? Bakın şuradaki trabzanımın hemen arkasından tığımı geçirdim ve sık iğne ile sabitledim. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir, tığma ipimi alıyorum. Bu kez zincirimin içine 3 tane trabzan yapıyorum. Modelim bu şekilde 3 zincir 3 trabzandan oluşuyor arkadaşlar. Bundan sonra farklı bir işlemim yok. Aynı işlemleri yaparak ilerleyeceğim. Bakın hemen şuradan sık iğne ile sabitledim. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde ilerleyecek. Şimdi hemen modelimin daha ilerlemiş haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde görünecek. Şöyle yakından göstereyim. Bakın arkası da önü de aynı görüntüde, çift taraflı kullanabileceğiniz bir model. Şöyle göstereyim. Çok şık, çok kolay bir model. Birçok yerde de kullanabilirsiniz. Yelek yapımında, hırka yapımında, yine atkı yapımında, bere yapımında, dilediğiniz, uygun gördüğünüz her yerde kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.